Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlerle birlikte mimarların işini elinden alacak bir yapay zeka uygulamasına göz atacağız. Tabii böyle dediğime bakmayın. Mimarlar bizim olmazsa olmazımız ama biliyorsunuz yapay zeka teknolojisi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Gelin birlikte yapay zeka ile mimari olarak nasıl sektöre katkı sağlayabileceğimize ve yapay zekanın hangi aşamalara geldiğine birlikte göz atalım. Şimdi ilk olarak maket.ai sitesine gidiyoruz. Burada kayıt olmanız gerek ilk olarak ve kayıt olduktan sonra da 5 tane ücretsiz tasarım yapma hakkınız oluyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen içeriye girelim. Benim bir kaydım vardı zaten. Dolayısıyla üyelik girişini yapıyorum. Ben burada üyelik girişi yaparken Google hesabımı kullandım özellikle. Çünkü daha pratik oluyor. Bu arada bunun gibi yani Maket.ai dışında da farklı yapay zeka siteleri var. Bunları da yine abone olarak veya ücretsiz demo haklarından yararlanarak belli başlı tasarımlar yapabiliyorsunuz. Benim Maket.ai ile olan özellikle bir aydır yoğun bir şekilde çalışıyorum ve buradaki tecrübelerimi aktaracağım. Akabinde de Maket.ai'dan ne kadar memnunum ve kaç puan veriyorum bundan bahsedeceğim. Öyleyse vakit kaybetmeden sürece devam edelim. Şu anda ekranı görüyorsunuz. Ben burada birkaç tane tasarım yapmışım ama bunlar önemli değil. Öncelikle bir new project diyelim ve buna da bir isim verelim. Projemizin adı abone ol. Bu vesileyle de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi özellikleri var burada. Plan oluşturma özelliği, görselleştirme, render alma gibi özellikleri var. Biz öncelikle render özelliğinden başlayalım. Burada create tuşuna bastığımızda render bölümüne gelebiliyoruz ve burada örneğin boyama bölümüne geldiğimizde yani işte bu özellikle müteahhitlerin ya da mimarların böyle daireyi biraz daha anlaşılır hale getirmek için kullandığı o tefrişli bir kat planı dediğimiz olayı aslında bu yapay zeka uygulamasıyla çok pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi gelin hızlıca bir göz atalım. Şimdi burada dosyamızı seçeceğiz. Öncelikle tüm dosyaları göster diyelim. Örneğin burada bir kat planı var ve bu kat planını açtım. Şimdi burada stili seçmemiz gerekiyor. Örneğin ben minimalist bir şey seçmek istiyorum. Ve biraz daha böyle ağaç ürünlerine yönelmek istiyorum. Ve mermere yönelmek istiyorum. Yani ağaçla mermeri hani biraz daha yani mermer, seramik o tarzda bir şeyleri yakıştırıyoruz birbirine biraz daha. Ve bunları birleştirdiğimizde de karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bunu büyüttüğümüzde şöyle bir şey çıktı. Bunu hemen tasarımlarımızı ekleyelim ve şuradan da bir bakalım nasıl bir şey ortaya çıkmış. Bu tasarımı yani kat planını, çizgi halindeki kat planını şimdi onu da göstereyim bu arada. Nasıl bir kat planını bu hale getirdik. Şimdi bizim kullandığımız kat planı buydu. Ve Maket.ai bunu nedenli çevirebilmiş. Şimdi bir bakalım. Şöyle bunları yan yana koyuyorum. Hatta bunu export edelim öncelikle. Şöyle kaydetsin. Bunu dosyanın sağını açalım. Bunu da solunu açalım. Şunu birazcık büyütelim. Evet. Şimdi burada banyodan başlayacağım değerlendirmeye ve evet banyoda yani çok iyi diyemem, çok kötü de diyemem ama evet bir objeleri ortaya çıkarmış. Fena değil. Yani kesinlikle çok iyi değil. Objeleri özellikle şurada şu an farenin imlecini gösterdiğim yerde hani objeleri falan biraz sıkıntılı algıladığını görüyoruz. Ancak yine de bir boyama var yani eğer Photoshop kullanmayı da biliyorsanız biraz daha işinizi hızlı bir şekilde revize edebilirsiniz gibi duruyor. Boş odalarda özellikle sorun yaşamamış. Ancak pencereleri tabii ki atlamış. Ve özellikle merdiven kısmında bence çok büyük sorun yaşamış. Yani merdivenleri algılayamamış. Onun dışında işte kolon, duvar vesaire onları biraz daha algılamış. Ve kapılarda genel manada sorun yaşamamış diyeceğim. Yine şurada yaşadığı sorunlar var. Ve mutfak hacmine gelirsek de yani fena değil. Yani fena değil derken zaten boş kapıları algılayabilmiş. İşte pencereler kısmen fena değil. Açıkçası başarılı mı sorusuna başarılı yanıtını vermemiz pek mümkün değil. Yani genel hatlarıyla bir şey ortaya çıkarıyor. Evet benziyor mu benziyor ama detaylarda tamamen patladığını düşünüyorum Maket.ai'nin. Tabii bunun farklı kat planlarında da yine denemek lazım. Örneğin başka bir kat planında deneyelim. Şimdi bir de ikinci dosyamızı deneyelim. Yine aynı kat planının ikinci katı için deneme yapacağım. Tabii bu arada şunu söylemem gerekiyor. Bir AutoCAD dosyasını doğrudan aktaramıyoruz veya PDF dosyasını aktaramıyoruz. Bunları resim formatında ancak aktarabiliyoruz. Dolayısıyla hemen şimdi ikinci bir dosyamızı hazırlayalım. Yine abone ol 2 yazalım. Mutlaka yazalım. Abone ol mutlaka yazdım bu defada. Yine render tuşuna basıyorum. Create diyorum ve yine kat boyamaya geçelim. İkinci katımızı bu defa seçelim. Evet seçtik. Şimdi bu defa bunu seçelim. Biraz daha çiftlik evi tarzında. Yine
ahşap renkleriyle yine mermeri seçelim. Hatta yani değişik bir şey olsun. Bunu da seçelim, bunu da seçelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkaracak. Bir sürü bir şey seçtim şu anda sizin için. Ve tamam deyip render dediğimde bakalım nasıl bir şey karşımıza çıkaracak. Bu arada ben denemelerimi hep ahşap ve mermer üzerine yaptım. Dolayısıyla bu benim için de yeni bir deneme olacak. Bakalım nasıl bir şey karşımıza çıkacak. Evet, bu arada bize önerilerde de bulundu. Evet, tıkladığımızda da bunu yine cihazımıza indirelim. Ve bir de orijinal dosyayı açalım. Evet, bu orijinal dosyamız bizim. Bir de indirdiğimize bir bakalım. Şunu şöyle sağa aktaralım ve evet, bu ikisine bir arada baktığımızda wow, bu defa açıkçası merdivenleri çok daha iyi algıladığını düşünüyorum. Yani aslında biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var kesinlikle. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle merdivenin kat holüyle olan bağlantısını yine algılayamamış ama yine de bence gidişatı çok çok iyi. Tabii ki yazıları aslında silmem gerekiyordu belki de fotoğraf haline, yani resim haline getirmeden önce. Çünkü bunlar belli ki kafasını karıştırmış. Mesela oturma odası, mutfak yazdığımız yerlerin yazıları burada kalmış ne yazık ki. Ve tabii ki şuraya baktığımızda yine kapıları algılayamadığını görüyoruz. Yani genel hatlarıyla evet şekil şemal çıkarıyor. Yani şöyle kaba taslak uzaktan bakan biri bakın şöyle şekil şemal olarak baktığımızda evet yani orijinal bizim dosyamıza benziyor. Kat planımıza benziyor. Evet, ortaya bir şeyler kesinlikle çıkarmış. Ama detaylarda boğulduğunu, detaylarda başarısız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da evet, Maket AI gerçekten de önümüzdeki dönemlerde ya da Maket AI gibi yapay zeka uygulamaları önümüzdeki dönemlerde kendi adlarından sıkça söz ettirecekler. Bu çok net. Ancak şu anda evet geliştirilmeye hala açık durumdalar ve yani iyi bir yoldalar ama henüz yeterli değiller. Yani henüz bunlar kullanılacak aşamada değiller. Çok fazla iş çıkartır. Yani şunu revize etmektense açıkçası sıfırdan yapmak herhalde çok daha sağlıklı olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle baktığımda ama az önceki kat planına göre fark ettiyseniz merdiven tasarımı özellikle çok çok daha iyi. Pencerelerde yine patladığını görüyoruz. Kapılarda yine başarısız olduğunu görüyoruz. Ama evet ortaya bir şeyler de çıkarıyor. Çıkarmıyor dersek hakkını yemiş oluruz. Şurada ekstradan balkonları biraz inceleyelim. Bu arada yine ahşap ve mermere yönelmiş. Yani kendi de o şekilde uygun görmüş. Evet, karar sizlerin. Yani bu konuda 10 üzerinden bence 5 puan anca alıyor. O da çok iyimser bir tabloyla 10 üzerinden 5. Yani evet, mimarların işini elinden alan yapay zeka uygulaması mottosuyla videoyu açtık. Olabildiğince mimarları kızdırdığımızı ve aşağıya da yorumları yazacaklarını düşünüyorum. Çünkü daha önce de böyle bir video çektiğimde yine benzer tepkiler almıştım. Ama mimarlar gördüğünüz gibi yine olmazsa olmazımız. İşi eline vermek lazım, öyle görünüyor. Yapay zeka bir yerde patlamış görünüyor. Şimdi gelin diğer özelliklerine bir göz atalım hızlıca. Bunu şöyle kapatalım, bunu da kapatalım. Örneğin görselliğe geldiğimizde. Şimdi ya da öncelikle şuna gelelim, plana gelelim. Şimdi plan oluştururken de yine dosyamızı oluşturduk. Burada seçebiliyoruz. Yani mevcut bir plan üzerinden de yine değişiklikler yapabiliyoruz. Şimdi burada kat planını buraya yükleyebiliyoruz öncelikle. Oradan başlayalım anlatmaya. Şimdi burada örneğin şunu buraya yükleyerek burada odaları, yapıyı, mimariyi değiştirme şansımız var. Veya bu biraz karışık geldiği için bu bölümü çok sevmedim. Bu bölümü direkt pas geçeceğim. Benim sevdiğim bölüm, şunu silelim. Burada bir katlı veya iki katlı seçenekleri de bu arada seçebiliyoruz. Buradaki birimi de feet yerine metreye çeviriyoruz. Örneğin 250 metrekarelik bir şey oluşturacağız biz burada. Ve oda sayısı, yatak odası sayısı, banyo sayısı, bunları seçme şansımız var. Garaj sayısı yine keza seçme şansımız var. Ve biz bir oluştur dediğimizde yapay zeka bizim karşımıza iki tane alternatif veriyor ve bu alternatifler üzerinden daha da fazlasını alabiliyoruz. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Evet, iki tane bize alternatif verdi. Bakın birinde biraz daha dikdörtgen formu diyebilirim ya da L formu diyebilirim. Biri biraz daha böyle, bu da yani kare formu diyemiyorum ikisi. İkisi de çok garip ama ben şunu seçtim. Bu biraz daha bana mantıklı geldi. Şimdi buna tıklayalım ve burada edit diyerek biz bu tasarımı revize edebiliyoruz. Ama tabii ne kadar revize edebiliyoruz? Oldukça sınırlı. Yani burada odaları seçip kaydırma şansımız var. Ancak açıkçası çok kullanışlı değil bu bölüm. Bir sekme geriye gittiğimizde Rendering Color tuşuna basarak da doğrudan bunu az önce yaptığımız boyama işlemi gibi sonucumuzu alabiliyoruz. Ama benim asıl değinmek istediğim nokta şu: oluşturulan plan sağlıklı mı? Yani asıl mesele bu. Çünkü evet, mimarların işini elinden alıyoruz falan dedik ama yani ciddi miyiz bu konuda? Dosyayı kaydetmemişim, o yüzden tekrar hemen hızlıca
yapıyorum aynısını. Şunu tek katlı yapıp verelim. 250 metrekare diyelim. Az önceki dosyayı kaydetmeden direkt boyamaya geçtiğim için şu an onun üzerine işlem yapamıyorum. Yeniden yapay zekadan oluşturmasını istedim. Ancak asıl konuya yine uzak değiliz. Asıl konumuz şu: oluşturulan tasarım bizim için ne kadar mantıklı? Şimdi bunu bir dışarı alalım. Örneğin DXF olarak alalım dosyamızı. Bunu DXF olarak, yani bir AutoCAD dosyası olarak veya bir fotoğraf dosyası olarak alabiliyoruz. Şimdi ben DXF olarak, yani AutoCAD'de açmaya uygun bir şekilde alacağım ve AutoCAD'de dosyamızı bir açalım. Evet, şimdi AutoCAD üzerinden dosyamızı açtık. Şimdi az önceki düzenleme modülünün çok kullanışlı olmadığını söylemiştim ama AutoCAD üzerinden evet rahatlıkla düzenleme yapabilirsiniz. AutoCAD'e hakimseniz özellikle. Bu planı ben doğrudan buraya bırakmak istiyorum. Ne kadar mantıklı, ne kadar değil, bunu sizlerin görüşüne bırakmak istiyorum. Şöyle planı karşıya bırakacağım. Şimdi Murat Bey'den de, editörüm Murat Bey'den de rica ediyorum. Yani şu plana doğrudan yakınlaşsın, ekranı tam ekran yapalım. Hatta beni de kaybetsin sağ alt köşeden ya da sol alt köşeden, nereye koyacak beni bilmiyorum Murat Bey. Beni de kaybetsin, sadece buradaki tasarımın ne kadar mantıklı olduğunu veya ne kadar mantıksız olduğunu sadece sizden duymak istiyorum. Veya görüşlerinizi yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor. Muhtemelen size de çok mantıklı gelmeyecektir. Ancak tabii ki görüşleriniz benim için çok değerli. Bir de yapay zekanın oluşturduğu diğer alternatiflere bir hızlıca göz atalım. Bakalım, belki de yani bu alternatif sadece bizim için mantıksızdır. Belki diğerleri çok mantıklıdır. Bakalım onlarda durum nasıl? Örneğin şuna tıklayalım. Bunu da resim dosyası olarak alalım. Evet, resim dosyası olarak daha hızlı bir şekilde aldı. Evet, yine burada da girdikten sonra bir mutfak doğrudan bizi karşılıyor. Mutfaktan örneğin bir yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasından sanıyorum banyoya geçiyoruz. Evet, evde tek banyo var ve buna da bir yatak odasından geçiliyor örneğin. Yani komik bir tasarım ve dolayısıyla da açıkçası Maket AI tamamen sınıfta kalmış durumda benim gözümde. Ancak tabii ki dediğim gibi mutlaka yorumlarınızı aşağıya bekliyorum ve birlikte değerlendirelim. Maket AI'ın neleri geliştirmesi gerekiyor ve nerelerde hata yapıyor, nerelerde bir mantık hatası var. Bunları birlikte değerlendirelim. Ya tabii şunu da atlamamak lazım. Yani yapay zekanın sonuçta, yani yapay zeka ile yeni tanıştık. Yapay zeka ile inşaat sektörü, mimari sektör tabii ki yeni tanıştı ve açıkçası biraz izin vermemiz gerekiyor olabilir. Süreci izlememiz gerekiyor ve uzun dönemlerde, yani ilerleyen zamanlarda belki de çok çok daha farklı sonuçlar alabiliriz yapay zekadan. Şu an için özellikle ben bu modüllerini çok çok yetersiz buldum. Tabii bir de şunu hemen hızlıca bir göz atalım. Bakalım görselleştirme konusunda özellikle yapay zeka ne durumda? Yine abone ol yazıyorum dosyanın adına ve bakalım bizim için nasıl sonuçlar çıkaracak. Şimdi bununla ilgili özellikle müstakil ev yaptıracaklar, mimarla anlaşmak üzere olanlar. Bakın, bu bölüm özellikle sizin Maket AI'da işinize yarayacak. Bence tek bölüm. Bu bölüm gerçekten işinize yarayabilir. Nasıl yapacağız bunu da? Şimdi hemen hızlıca burada bir dış cephe tasarımı isteyelim Maket AI'dan. Ben bir farmhouse isteyeceğim. Ve tuğla, ahşap, ben hep bunlara yöneliyorum gerçi ama ben bu ikisini istiyorum şu anda. Birkaç tasarım yine isteriz yapay zekadan. Burada çevreyi seç diyor. Çevreyi de orman seçiyorum. Ve zaman olarak da gün ışığını seçiyorum ve oluştur diyelim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Evet, bizim için 4 tane alternatif oluşturdu yapay zeka aracımız ve açık söylemem gerekiyor. Maket AI'ın bence en başarılı olduğu bölüm bu. Yani en başarılı olduğu bölüm şu: eğer bir müstakil ev yaptırıyorsanız, eğer bir mimarla anlaşmak üzereyseniz size tasarım açısından fikir verebilir. Yani evet, şöyle bir tasarım güzel olabilir, bak şunu da şöyle yapalım dediğiniz şeyler olabilir. Bence bu açıdan değerlendirilmesi mümkün. Ancak dediğim gibi yani yapay zekaya bırakalım, mimari proje hazırlasın gibi şeyler çok kullanışlı görünmüyor. Şimdi bu hazırladığımız şeylere bir bakalım. Örneğin şuna bir bakalım. Export diyelim ve dosyamıza bir yakından bakalım. Herhangi bir reklam atmış mı diye bakıyorum. Reklam vesaire yok. Biraz görüntü kalitesi yaklaşınca kötüleşti. Ama şöyle baktığımızda evet, oldukça keyifli bir tasarım gibi görünüyor. Evet, yani 2 katlı bir tasarımımız elimizde var. Ancak şimdi bunda da özellikle yapay zekada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela diğer bir açıdan bu görseli almaya çalışsak alamıyoruz. Bambaşka bir tasarım karşımıza çıkabiliyor. Yani diğer şöyle şeyleri de bakacak olursak, örneğin buna da bir bakalım. Nasıl bir şey karşımıza çıkacak? Evet, bunda da bambaşka bir yapı karşımıza çıktı. Biraz daha böyle hani 2 kat demeyeyim de 1,5 katlı bir şey gibi ortaya çıktı. Dizayn zaten tamamen farklı. Bambaşka bir tasarım ortaya çıktı. Bir de hazır elimize almışken bu yapay zekayı, bir de iç tasarımda neler yapabildiğine bir bakalım. Örneğin bir mutfak tasarımı isteyelim ve bunu da modern isteyelim. Hatta rustik isteyelim. Biraz farklı olsun. Deminkiler hep aynı oldu.
Burada da ben bütün malzemeleri seçmek istiyorum. Yani tamamen yapay zekaya bırakmak istiyorum süreci. Bakalım ne yapacak? Oluştur diyelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Çok merak ettim. Çünkü ilk defa böyle bütün malzemeleri seçerek bir tasarım istedim yapay zekadan. Wow. Yani şu an göze hoş geliyor açıkçası. Şöyle bir dışarıya alalım dosyamızı. Bence kat planlarına göre, oluşturduğu kat planlarına göre, yaptığı boyamalara göre çok iyi bir tasarım. Yani görselleştirme açısından Maket AI'ya 10 üzerinden 8 verebilirim kesinlikle. Tabii ki eleştirilecek noktaları olacaktır. Ancak şöyle genel manada baktığımızda kesinlikle ev yaptırmak isteyen bir müşteriyi tavlayacak bir görsel. Kesinlikle hoşuna gidecektir ve ben başarılı buldum. Yani eleştirilecek noktaları mutlaka var, mutlaka çıkacaktır. Ancak ben bu tasarımı kesinlikle başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Bir diğer tasarıma bakalım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkmış. Evet, özellikle tavandaki o hava, yani bir takım hatalar var ama kesinlikle güzel. Kesinlikle göze hoş geliyor özellikle. Bence başarılı. Yani görselleştirme açısından oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim Maket AI'ın. Ama diğer açıları zaten biliyorsunuz. Şimdi bir de şu özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi render özelliğine geri gelelim. Bunun adını artık emir yapalım. Sürekli abone ol dedik ama herhalde olmuşsunuzdur bu kadar telkinden sonra. Şimdi bir de şuna bakalım. Şu özelliği seçtiğimizde örneğin tüm dosyaları göster diyelim. Bir tane size bir görünüş. Yani mimari projelerimiz zaten belediyede onaylanırken bu görünüşler, kesitler çiziliyor. Çoğunlukla 3 boyutlu tasarımlarımız yok. 3 boyutlu görünüşler, mimari projelerimiz yok ama 2 boyutlu görünüşler kesinlikle var. Dolayısıyla ben de bir projeden aldım bunu şu anda ve minimalist tarzda ya da daha farklı endüstriyel tarzda bir şey seçtim ve yine tüm malzemeleri seçiyorum. Yani şey gibi oldu bu, hani bir tasarım yaptıracaksınızdır. Oraya da ondan olsun, oraya da ondan olsun. Hani para verdik hepsinden olsun derler ya. Ben de bu Maket AI'ye şu an para verdim. 1 aylık bir ücretle satın aldım. Dolayısıyla da hepsinden olsun diye şu an hepsini seçiyorum. Bakalım şunları da seçelim. Para verdik hepsinden olsun. Bu arada Maket AI'ın ücretlerini de birazdan söyleyeceğim. Maket AI'ın ücretlerini istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Dolayısıyla da ben 1 aylık abonelik aldım. Sadece programı detaylı bir şekilde incelemek ve öğrenmek istedim. Ne kadar kullanışlı olduğunu özellikle tespit etmek istedim. Genel manada başarısız bulduğumu söylemeliyim. Sadece görselleştirme açısından kesinlikle fikir verebilir. Yani özellikle sosyal medya fenomenlerinin ve bu tarzda tasarımlar yapanların kesinlikle işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ve açıkçası müşteri memnuniyetini de sağlayabilir. Özellikle görsel olarak, çünkü göze gerçekten iyi hitap ediyor. Evet, böyle bir tasarım ortaya çıktı. Şimdi bunu orijinal projeyle bir kıyaslayalım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkmış. Kesinlikle farklı. Kesinlikle çok farklı ve kesinlikle yanlış. Yani bunu da net bir şekilde söylemem lazım. Kesinlikle yanlış bir içerik ortaya çıktı. Hemen bakalım nasıl bir şey seçmişiz. Görünüş 1'i mi aldım, 2'yi mi aldım? Bilmiyorum ki, neyse görünce şimdi çıkarırız ortaya. Ha, bunu almışım ben. Evet. Yani burada şunları arka planda başka binalar olarak değerlendirirsek bile olmuyor. Çünkü yapının şuradaki devamı yok. Yani en aşağıdaki şu balkon korkulu bölümünü algılamış. Şuradaki merdiveni algılamış. Kapıları güzel algılamış. Pencereyi güzel algılamış. Aslında fena değil yani. Fena gitmiyor ama özellikle arka planda bir tık anlaşılır olmamış diyelim. Ben en azından ilk bakışta zorlandım. Şuralarda da balkon korkuluklarını tam ya da farklı bir tasarım yaptı diyelim ama pencereleri engellemiş. Şu an bu tasarımdan biraz çıkmış gibi olmuş. Yani böyle bir şey ortaya çıkarıyor. Bunun dışında bir de 3 boyutlu olan tasarımlarımıza bir bakalım son olarak. Ve ardından da bu konuyla alakalı konuyu kapatıyorum. Maket AI konusunu kapatıyorum ve sanıyorum ki en detaylı içeriklerden biri olmuş olacak bu. Şöyle bir tasarım, galiba ben bunu internetten buldum. Valla kaynağımı da hatırlamıyorum. Hakkını helal etsin artık kimse o. Bunu da yine İskandinav tarzı diyelim bu defa da. Bu defa sadece şu üçünü seçeceğim. Biraz daha pratik olsun. Bu sefer de gece görüşü yapalım. Oluştur diyelim. Ve son olarak da 3 boyutlu bir çizimi ne hale getirdiğini görelim. Yani normalde bunu kara kalem bir çizim bile olsa yani neredeyse fena iş çıkarmayacak diyecektim. Bir bakalım yani, hani Photoshop'ta düzeltilecek kadar bir şeyler var mı? Bu dosyayı indirdik. Hemen şunu da açalım. Evet, şu dosyayı şu hale getirmiş. Yani nispeten başarılı. Evet, gayet iyi bir sonuç gibi duruyor. Yani tabii detaylara odaklanmak lazım ama şu an görsel olarak yani evet bir takım absürtlükler yok değil. Ama bunlar da yapay zekanın üstün tasarım kabiliyeti diyelim. Yani onları çok da eleştirmeyelim. Yine de fena değil kesinlikle.
Kesinlikle fena değil. Bu arada böyle bir sonuç da beklemediğimi de söylemeliyim. Sen ne düşünüyorsun? Bu arada Sevim Hanım, eşim, pek kıymetli eşim şu an yanımda. Sen ne düşünüyorsun? Yani daha önceki denemelerimizde bu kadar iyi sonuç almamıştık. Evet. O yüzden şu an şaşırdım. Evet, yani Maket AI en azından son noktada bizi de şaşırtmayı başardı diyelim. Evet, şu an ekranda da görüyorsunuz. Bunun bir deneme, yani ücretsiz olan seçeneği var. Bir de premium olan seçeneği var. Premium olan seçeneği şu anda aylık 30 dolar. Yani ben yıllık seçeneği de var %20 indirimli ama ben şu anda bunu önermiyorum. Bana kalırsa şu an erken Maket AI için yıllık bir abonelik almak. Bir aylık abonelik almak çok mantıklı. Eğer böyle bir düşünceniz varsa orada pek çok tasarımı yapıp en azından görselleştirip ya da en azından programı test etme şansınız var. Diğer türlü ücretsiz olanda da 5 krediniz var ama çok çabuk bitiyor. Yani her tuşa tıkladığınızda bir kredi gidiyor. Dolayısıyla ben hiç tasarım yapamadan kredilerim tükenmiş oldu. Yani ben daha programı öğrenirken zaten kaybettim olayı. Ama premium özellik bence bir ay denemelik güzel bir girişim oldu benim için. En azından yapay zekanın hangi aşamalara geldiğini görme ve sizlere anlatma fırsatı bulduğum için mutluyum. Genel manada değerlendirecek olursak da yapay zekanın şu anda yeterli gelişme göstermediğini düşünüyorum ama yani eğer yapay zeka bir hisse senedi olsaydı herhalde tüm mal varlığımı yapay zekaya yatırırdım çünkü çok farklı noktalara geleceği çok açık ve şu anda baktığımızda da Maket AI'ya verdiğim puan 10 üzerinden, genel manada baktığımızda 10 üzerinden, yani çok iyimser bir tabloyla o da 5 olabilir ve o da biraz da açıkçası iltimaslı bir puan. Yani kesinlikle torpil geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü görselleştirme dışında kullanabileceğiniz şu anda hiçbir alan yok Maket AI için. Ancak bunun gibi farklı yapay zeka uygulamaları da var yine mimari alanda çalışan. Onları da tabii denemek lazım. Eğer bu konularda denediğiniz ve başarıya ulaştığınız ya da çok daha iyi olduğunu düşündüğünüz yapay zekalar varsa da onları da benimle yorum bölümünden paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü her birine ayrı premium üyelik alıp bütçemi buralara harcamak istemiyorum. Eğer bu şekilde bir deneyiminiz varsa paylaşmanız hem beni hem de diğer takipçilerimizi çok memnun edecektir. Bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte Maket AI programını inceledik ve mimari anlamda yapay zekanın nerelere geldiğini sizlere gösterme fırsatım oldu. Tabii videoya sansasyonel bir giriş yapmak zorunda kaldık. Çünkü mimarları kızdırmak biz inşaat mühendislerinin her zaman hoşuna gidiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.